Bakmak sadece bir eylem midir? Yoksa ruhun dış dünyaya sızan en keskin hançeri mi? Kadim hikmetin semi katil yani öldürücü zehir dediği o yakıcı frekansın bugün bilimsel dünyadaki karşılığına nazar diyoruz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin uyarısıyla sabitlenmiş bir gerçektir bu. İnsanı kabre, deveyi kazana sokan o görünmez güç aslında aramızda dolaşan frekansların en karanlığıdır. Peki biz korunduğumuzu sandığımız o mavi boncuklarla aslında birer manevi paratoner mi taşıyoruz? Bu videoda Muhyiddin İbni Arabi'nin tozlu raflarda saklı kalan matematiksel sırların, 313'lerin ve binlerin koruyucu frekansını ve sizi 7 yönden kuşatacak o aşılmaz nur küpü tertibini konuşacağız. Hazırsanız zırhınızı kuşanmak, gözün zehrini arşın kalkanına durdurmak için görünmeyenin matematiğine, en derine iniyoruz. Sevgili dostlar, göz sadece ışığı toplayan bir mercek değildir. O, ruhun dış dünyaya açılan en keskin menfezidir. Kadim hikmet der ki, ruh beden hapsinden sadece göz vasıtasıyla firar edebilir. Peygamber Efendimizin o sarsıcı uyarısını hatırlayın. Göz, insanı kabre, deveyi kazana sokar. Burada bahsedilen basit bir bakış değildir. Bu, semi katil, yani öldürücü bir zehirdir. Modern bilimin foton veya elektromanyetik dalga dediği şeyi havas ilmi bir ok olarak tanımlar. Nazar eden kişi haset veya aşırı hayranlık duyduğu an ruhundaki o yoğun enerjiyi göz merceği üzerinden bir lazer gibi odaklar. Bu odaklanmış enerji karşıdaki kişinin latife-i Rabbaniyesine yani ilahi koruma kalkanına çarpar. Eğer o kişinin manevi bağışıklığı zayıfsa bu zehirli ok içeri sızar ve hücrenin, kanın, hatta kaderin akışını bozar. Nazar bir enerji çarpışması değil, bir frekansın saldırısıdır. Şimdi asırlardır süre gelen o büyük aldanışın perdesini kaldıralım. Mavi boncuk veya nazar boncuğu. Çoğumuz onu bir zırh sanıyoruz. Oysa o bir manevi paratonerdir. Nazar boncuğunun kökeni antik Babil veya Mısır'ın majik ritüellerine dayanır. İslam'ın tertemiz tevhid inancına sızdırılmış bu nesne korumayı Allah'tan değil, bir cam parçasından beklememizi sağlar. Dostlar, mesele frekanstır. Bu boncuklar, düşük titreşimli varlıklar, yani habis ruhlar ve cinler için manevi bir beslenme odağı oluşturur. Siz korunduğunuzu sanırken aslında üzerinde bu varlıkları davet eden bir işaret fişeği taşıyorsunuzdur. Havas alimleri uyarır. Maddeden medet uman, mananın korunmasından mahrum kalır. Gerçek zırh maddede değil, o maddeyi yoktan var eden kelamdadır. Ve asıl meselemiz, Allah hepimizi muhafaza etsin ki boncuktan medet ummak gizli şirktir. Ayet-el Kürsi, Bakara suresinin kalbi, arşın anahtarı. Bu ayet içinde Allah'ın 17 muazzam ismini barındırır. Her bir isim kainatın bir katmanını yöneten frekanstır. El-Hay, size hayat üfler. Nazarın kuruttuğu damarları canlandırır. El-Kayyum, sizi ayakta tutar. Yıkılan manevi direncinizi onarır. El-Ali ve El-Azim, sizi düşük frekanslı habis saldırıların çok üzerine ulaşılmaz bir makama çıkarır. Kürsi, sadece sembolik bir koltuk değildir. O, tüm gökleri ve yeri kuşatan ilahi bir yönetim frekansıdır. Siz bu ayeti okuduğunuzda aslında kendi etrafınızda 7 kat semayı kuşatan o muazzam kudret alanını aktif edersiniz. Ayet-el Kürsi okunan bir mekanda negatif enerji barınamaz. Çünkü o nurun titreşimi karanlık frekansların atomlarını ayırarak yok eder. Sevgili dostlar, görünmeyenin bir matematiği vardır ve Şeyhü'l-Ekber Muhyiddin İbni Arabi bu matematiğin en büyük ustasıdır. O der ki, sayıların ruhları cesetleridir. Bir ayeti belirli sayıda okumak, o ayetin ruhunu o sayıda vücuda getirmektir. Neden 170? Çünkü bu sayı, Ayet-el Kürsi'nin harf ve kelime dengesindeki kilit taşıdır. İnsanın ruhsal düğümlerini çözen vuruş sayısıdır. Neden 313? Bu sayı, Bedir ashabının, yani azınlığın çoğunluğa, nurun karanlığa galip geldiği o mutlak fetih frekansıdır. 313 defa okunan Ayet-el Kürsi virdi, kişiye manevi bir zırh delici güç verir. En ağır büyüleri, en keskin nazarları parçalar. Ve neden 1000? Çünkü 1000, birliğin
yani vahdetin binlerce tecelliye bürünmüş halidir. 1000 adet okuma, kişinin etrafında meleklerin nöbet tuttuğu geçilmez bir Nuh şehri inşa eder. Muhyiddin İbn Arabi'nin en büyük sırlarından biri, insanın mekan ve zaman üzerindeki manevi hakimiyetidir. O der ki, insan 6 cihetle kuşatılmıştır. Ancak 7. ciheti onun kalbidir. Şimdi kendinizi aşılmaz bir manevi kaleye hapsetmenin 7 yön koruma küpünün sırrını açıklıyoruz. Bu uygulama sadece bir okuma değil, bir inşa sürecidir. Sağını oku. Sağ yanından gelecek haset oklarını ilahi bir kalkanla geri yansıt. Solunu oku. Sol yanından sızmaya çalışan habis fısıltıları sustur. Önünü oku. Gelecekte seni bekleyen engelleri ve tuzakları nurunla parçala. Arkanı oku. Geçmişten gelen bedduaların, takıntıların ve ağırlıkların bağını kes. Yukarı oku. Başının üzerine arşın gölgesini çek. Semavi afetlerden emin ol. Aşağıya oku. Ayak bastığın yerin fitnesinden, arzın karanlık dehlizlerinden korun. Ve asıl sır 7'de gizlidir dostlarım. 7.yi okuduğunda o nefesi dışarı değil, en derinine, ruhuna çek. İşte o an dış dünyadaki 6 yönün koruması kalbindeki vahiy ile birleşir. Artık siz fiziksel dünyada yürüseniz de manevi dünyada aşılmaz bir nur köprünün içindesiniz. İnşallah hiçbir nazar, hiçbir büyü, hiçbir düşük frekans bu küpün moleküler yapısını bozamaz. Görünmeyenin matematiği elementlerin hafızasıyla çalışır. Su, evrendeki en büyük veri depolayıcıdır. Tuz ise negatif frekansı absorbe eden doğal bir kristaldir. Alimlerin nazar için önerdiği o kadın formülü derinleştirelim. Bir kap suya biraz tuz, biraz sirke ekleyin. 7'şer kez Ayet-el Kürsü ve Kalem suresinin 51 ve 52. ayetlerini okurken nefesinizi suya temas ettirin. Neden mi? Çünkü hava siliminde nefes, ruhun taşıdığı enerjinin suyun moleküler yapısına mühürlenmesidir. Okunan kelam, suyun kristallerini birer koruma mikroçipine dönüştürür. Evinizin köşelerine sirkeli ve tuzlu okunmuş bu sudan serpmek, o mekanda asılı kalmış negatif tortu frekanslarını nötralize eder. Dinlediğiniz rukiye sesleri ise mekanın atomlarını saniyede binlerce kez titreterek habis varlıkların o mekanda tutunmasını imkansız hale getirir. Karanlık, yüksek frekanslı ışığın olduğu yerde barınamaz. Sevgili dostlar, buraya kadar öğrendikleriniz size verilen en büyük emanetlerdir. Ancak unutmayın, en güçlü kale bile eğer içeriden delinirse koruyamaz. Gerçek korunma sadece bir seans değil, bir haldir. Eğer gözünüz harama bakıyorsa, zırhınızda çatlak var demektir. Eğer gönlünüz başkasının sahip olduğunu haset ediyorsa, kalkanınız paslanmış demektir. İbn Arabi'nin dediği gibi, sen neysen sana gelen de odur. Bu videoyu bitirdiğinizde sadece bir bilgi almadınız, manevi bir frekansa uyumlandınız. Artık üzerinizde Ayet-el Kürsü'nün mühürleri, ruhunuzda İbn Arabi'nin matematiği var. Korku, düşük frekanslı ruhların hapishanesidir. Tevekkül ise arşın özgürlüğüdür. Aziz dostum, bugün bir kapı araladık. Öğrendiğim bu sırlar sana verilmiş manevi bir emanettir. Şunu asla unutma. Ayet-el Kürsü ile dost olanın arş ile bağı kopmaz. O sadece bir dua değil, ruhuna mühürlenmiş bir kalkan gibi taşı. Evine girdiğinde, yastığa başını koyduğunda ve güneş doğduğunda o 17 ilahi ismi zikret ki göklerin muhafızları seninle saf tutsun. Ancak karanlığın tek silahı nazar değildir. İnsanlık tarihin en kuytu dehlizlerine saklanan, iradeleri prangalayan ve ruhun frekansını alt üst eden bir başka gölge daha var. Büyü. İnşallah bir sonraki buluşmamızda düğümleri üfleyenlerin şerrini, karanlık odalarda kurulan tuzakları ve o tuzakları paramparça eden iki muazzam anahtarı, Felak ve Nas surelerinin görünmeyen matematiğini konuşacağız. Düğümler nasıl çözülür, karanlık nasıl aydınlığa teslim olur? Zırhınız mübarek, uykunuz huzurlu, gönlünüz nur dolsun. Bir sonraki yolculukta o karanlık düğümleri beraber çözmek üzere Allah'a emanet olun.